İnsanlar günlük yaşamlarını bir dizi duyguyla birlikte sürdürüyor. Bu duyguların birçoğunda da ısrarcı olmayı benimsiyorlar. Bu duygulara emek vererek ulaşmak mümkün. Lakin bir diğer yol ise emeksiz bir şekilde ulaşmak. Emeksiz bir şekilde ulaşmanın elbette birçok bedeli var. Bu bedeller aslında bir oyunda hile yapmaya çok benziyor. Nasıl bir oyunda hile yapıp diskalifiye olunursa, insan da gerçek hayatta belli bir bedel ödüyor. Gerçek hayatta ödenen bu bedellerin en başında insan kendi hayatındaki gerçekliklerden koparılıp bir maddeye bağımlı kalması ve tüm özgürlüğünü kaybetmesi yer alıyor. İşte bu sahte ve gerçek dünyadan koparılmış tuzağın ismi uyuşturucu. Tarih boyunca insanlar yeni keşifler ile ilerlemiştir. Keşiflerin çoğu iyi insanların elinde hayatı kolaylaştırsa da kötü insanların elinde kötülük ve üstünlük kurmak için birer silaha dönüşmüştür. İşte bu keşiflerin bir tanesi de bitkisel uyuşturucu. Kenevir tohumları yaklaşık 12 bin yıl önce Orta Asya'daki Altay Dağları yakınlarında kanıtlarına rastlandı ve o zamandan beri göçebe halkların göçüne eşlik etti. Esrarın tıbbi ve keyfi kullanımına ilişkin kayıtlar M.Ö. Çin, Mısır, Mezopotamya ve Yunanistan'da, daha da sonra Roma İmparatorluğu'nda Amerika kıtası yerlilerinde görülmektedir. 19. yüzyılda Silvestre de Sassi gibi oryantalistlerle Moreau de Tours gibi Müslüman ve Hint kültürleriyle temasa geçen doktorlar esrarın tıbbi kullanımını Avrupa'ya tanıtmıştır. Günümüzde bile tıbbi kullanımın yararı yüzünden uzmanların esrarın serbestisi ile yasaklanması tartışması sürüyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında Gallup, esrarın yasallaştırılmasına yönelik ABD kamuoyu desteğinin %66'ya yükseldiğini tespit etti. Karşı çıkanların %69'u esrarın bir geçiş uyuşturucusu olabileceği korkusu içinde insanların daha güçlü uyuşturuculara yönlendirmenin yolu açıldığı düşünülüyor. Yasallaşmaya karşı olmanın en önemli nedeninin bu olduğu söylendi. Elbette uyuşturucular için geçmişte sağlık ve sonrasında keyif amaçlı kullanımlar benimsense de zaman içerisinde psikolojik bağımlılığın görülmesiyle yasaklanan maddeler arasına girdi. Uzun bir zaman sonra günün birinde bir keşif yapıldı. Tarihe geçecek türdendi. Kenevirin aslında buzdağının görünen yüzü olduğunu insanlığa gösterdi. Bu keşifin adı afyon. Diğer bitkisel uyuşturucu türlerine nazaran afyonun etkisi aslında çok daha etkiliydi. Başlarda sağlık için kullanılan bu madde insanın birbirinin üstünde üstünlük kurmaya çalışması yüzünden silaha dönüştürülecekti. 19. yüzyıla geldiğimizde batılı ülkeler ve önderliğini yapan İngiliz hükümeti Çin'e arz ve üretim bağımlılığı yaşıyordu. Günümüzde Çin'in dünya imalat ve üretim ticaretinde zirvelere ilerleyişi 200 yıl önce de yaşanmıştı. Gümüş ve altının para birimi olduğu dönemde bu değerli madenlerini belirli ürünler karşılığında Çin'e kaptıran batılı ülkeler ve önderliğini yapan İngiliz hükümeti kahpece bir yola başvurarak Çin'e afyon satmaya ve Çin halkını afyona bağımlı yapmaya başladı.
İşte insanoğlunun bir halkı bağımlı yaparak o ülkeyi güç sahnesinde elemek için kullandığı silah, uyuşturucu. Elbette tarih tekerrür edecek ve Çin bunun rövanşını 200 yıl sonra bugün alacaktı. 19. yüzyılın ardından uyuşturucunun sadece sağlık ve keyif verici amaçla kullanılmasının yanı sıra aynı zamanda birçok farklı semptomun görüldüğü çok etkili bir madde olduğu sonucuna varılmıştı. Ardından bunun bölgesel üretim ve satışı ile uyuşturucu bir sektör haline dönüşmüştü. 20. yüzyılda bu madde savaşlarda askerlere cesaret verdiği görülerek 2. Dünya Savaşı'nda kullanılıyor, ardından ilaç sektöründeki morfin varlığı Vietnam Savaşı'nda savaşa katılan askerleri bağımlı yaptığı görülüyordu. Günümüzde ise Orta Doğu'da ve Afrika'daki terör örgütlerin elinde, Güney Amerika'da kartellerin elinde bulundurduğu, Ukrayna'da silahlı grupların kullandığı göze çarpıyor. PKK-PYD terör örgütünün uyuşturucu ticareti gelirinin 2 milyar dolar olduğu, bu ticareti bölge ülkelerdeki yapılanmalarla beraber sürdürdüğü raporlar arasında. Bu ticaretin Suriye, Irak ve İran topraklarından Avrupa'ya taşınmasıyla mümkün olduğu Avrupalı raportörlerce tespit edilmiş. Bir diğer kilit bölge ise Orta Asya'nın tam ortası. Afganistan'ın haşhaş ham maddesiyle bazı batılı istihbaratların kontrolünde yıllardır üretildiği ve dünyaya yayıldığı herkesce bilinen bir gerçek. Yine Güney Amerika'da yapılan üretim ve son yıllarda Çin'in sentetik üretim desteği. Dünyanın her ülkesine yayılan ve yer altına çekilen bu sektörün, bu ürünün sihiri nedir? Esas soru bu. Peki bu madde tam olarak ne? Merak bu tuzağın esas ismi. Adından da bilindiği üzere uyuşturucu, genellikle beyni uyuşturan, kısa süreli unutturan, hayatta var olan bir dizi duyguların hızlı, etkin ve hasarlar vererek canlılara kısa bir film şeridi gibi yaşatması. Çeşitli yollarla vücuda sokulan bu maddeler, beynin normal çalışmasını engelliyor ve hormonal olarak aşırı mutlu, güçlü, özgüvenli, heyecanlı gibi duyguları yaşatıyor. Beyindeki reseptörleri bombardıman eden bu madde, mutluluk algısını da bozuyor. Bir dizi duygu ve mutluluğu yaşamak için başvurulan bu maddeler, aslında kısa ve hızlı sürede serotonin salgılatarak kişiyi amacına ulaştırıyor. Lakin etkisi geçtikten sonra bombardımana uğrayan beyin reseptörlerinin kendini toparlaması zaman alıyor. Her kullanımda sürekli hasar gören bu reseptör ya da portlar, insanı bir zaman sonra hayatın normal akışında mutlu olduğu bazı durumlara karşı duyarsız kılıyor. Mutlu olma, heyecan duyma gibi duyguları hissetme organı bozuluyor. Eşik değeri yükseltiliyor. Başlarda küçük şeylere mutlu olan insan eşik değeri yükseldikçe fazlasını talep ediyor. Çünkü günleri mutsuz geçiyor. Bu yüzden vücut daha çok madde istiyor. İşte tam bu sırada istenilen müşteri, yani altın kullanıcı kazanılıyor. Normal hayatında mutlu olamayan insan, mutlu olmak için tekrar maddeye sarılıyor. Her mutsuzluk bir yoksunluk, yani sahip olamama krizini doğuruyor. Sahip oldukça daha çok mutsuzlaşacak insan, sahip olmadan da huzur bulamıyor. İşte bu paradoksun ismi bağımlılık. Ödenen bedeller intihar, nöbetler, ömür boyu bozuk psikoloji, kullanım sırasında bad trip, yani kalıcı travma ve depresyon hali.
Bunların yanında bir büyük bedel ise insan beyninin bu maddelere bir zaman sonra bağışıklık göstermesi. Ve mutlu olmak için her defasında bu maddeye başvurmak artık yeterli görülmüyor. Ve maddenin hacmi arttırılıyor. Bir zaman sonra bir defa ile mutlu olamayan insan beyni günde birden fazla kullanıma yöneliyor. İşkence ile ölüme giden tuzağın ismi adli tıp literatüründe ya da ölüm belgesinde yazan adıyla overdose, yani aşırı doz ile ölüm. 5 saatlik bir mutlu olma hali için bir ömrün feda edilmesi, bu kumar oynanmalı mı? İşte günümüzde bu gerçekliğin üstünü kültürel ve eğlence kullanımıyla örtmeye çalışan bir dünya bizi karşılıyor. ...60'lı, 80'li, 90'lı yıllar. Uyuşturucunun serbest olduğu ve ABD'den yayılan gençlik kültürü haline dönüşen, temelinde de madde kullanımının olduğu yıllar. Özendirilmeye çalışılan müzik ve sokağın o gizemli yeraltı dünyasının merak uyandıran çekiciliği. Bundan nemalanan baronlar ve sektörün hızla büyümesi. Tüm bunlar aslında önüne geçilemeyen bir kar topu etkisinin yansımalarıydı. İlaç şirketlerinin satın aldığı politikacılar, kendi halkını zehirlemekten geri durmayan zenginler. Yasaklandıkça yeraltı dünyasına çekilen, bu sektöre en büyük yararı olanlar, kullanmayı özendiren sanatçı, sinemacı ve futbolculardı. İşte tüm bunlar geçmişten günümüze uzanan bir sektörün yansımaları. Aslında istatistikler bize her şeyi anlatıyor. Ülkelerde yakalanan ve yakalanmayıp kullanımı artan bu maddeler aslında yeni dünyanın biyolojik silahlarından en önemlisi. Sektör kayıt dışı olduğu için belli bir muhasebesi tutulamıyor. Lakin araştırmacılara göre Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da kullanım oranı nüfusun %10'u. Türkiye'de kullanım oranı 100 kişiden 2. Yüksek dozda ölüm oranı ise 400 kişiden biri. Bağımlı oranı ise 200 kişiden biri. Diğer ülkelerde bu oran düşse de 8 milyar nüfusta 500 milyon kullanıcı tahmin ediliyor. Ürün fiyatlarını da baz alınca sektörün trilyonlarca dolar büyüklüğünde olduğunu ve kar marjı en yüksek sektörlerden birisi olduğu net ortada. Yasaklamalar, üretim ile mücadele elbette işin kısa vade çözümü. Sektör büyüyor, çeşitleniyor ve daha çok merdiven altı üretimin teşviki yapılıyordu. Sektörün gelişmesi uyuşturucu türlerini değiştirmesine ve lojistiğini de etkilemesine neden oldu. 21. yüzyıla geldiğimizde uyuşturucular artık dronlar, mini denizaltıları ve tünel yöntemiyle taşınabiliyordu.
Bu yüzyılda görülen enteresan güçlü bir iddia ise 200 yıl önce Afyon Savaşları ile dize getirilen Çin devletinin intikamını almaya başlaması ve sentetik afyon üretimine geçmesi. Bu sentetik afyonun ismi ise fentanil. ABD'deki göç politikasının esnekliğinden yararlanan Çin, eski komünist Güney Amerika ülkelerinden kartellerle Amerika'nın içine sentetik afyon taşımaya ve ABD gençliğini bitirmeye başladı. ...2023'te Amerikan Başkanı Joe Biden'ın önce sosyal medya aracılığı ile ardından Çin lideri Xi Jinping ile olan uyuşturucu ile mücadele görüşmesi adeta kurbanın itirafıydı. Çin'in bu adımı arka planda sosyolojik olarak ABD gençliğini bağımlı yapmak, 19. yüzyılın intikamını alıp Amerika Birleşik Devletleri'ni iç savaşa sürükleme yollarından sadece bir tanesini gerçekleştirmekti. Önemli bir diğer konu ise Avrupa'da hızla büyüyen 60'lı ve 80'li yılların popüler kültürüne paralel ilerlemeye çalışan eğlence sektörünün yapı taşı haline gelmiş bu zehirli maddeler. Sahne şovları, hareketli müzikler ve arzuhal ortamlar yeni dünya gençlerini erken yaşlarda sektöre müşteri kazandırmak için kullanıyor. Eğlence ve müzik uyuşturucu sektöründe ticari bir reklam haline dönüşmüştü. Maalesef bir kereden bir şey olmaz anlayışı bu sektörün kilit cümlelerinden. Bazen eğlence bakışı ya da ötelenen çözüm arayışı, bazen merak, bazen de çok ciddi travmaların çözümü olarak görünen bu madde, fareyi kapana sürükleyen bir hareket. Şimdi alkol uyuşturucu konferanslarında hep şunu söylüyordum. Ya Türk gençliğinin en büyük düşmanı alkol uyuşturucudur. Ama sonra bir şeyin farkına vardım ki alkol uyuşturucudan daha büyük ve tehlikeli düşmanları var Türk gençliğin. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne gibi? Kimliğiniz unutturulursa size, tarih bilinciniz yok edilirse, ulusallığınız yani yurt, millet yok edilirse, ne olduğu belirsiz bir Amerikan kültür ambargosu içerisinde kuşatılmışsanız, tüketim çılgınlığı, fetişizmi içerisinde ağzınız sulu aka aka bunlara erişemiyorsanız, bir amacınız, bir idealiniz yok, bir sorumluluk da size yüklememişlerse, ortada kalmışsanız ne olur ya sol militan olur, ya sağ militan olur, ya alkol ya da uyuşturucu militan. Yapılan deneyler ve uzmanların bağımlılar üstünde yaptığı gözlemler neticesinde belli başlı sorunların çözümünün uyuşturucuda aranmasının yegane sebebinin yalnızlık, iletişimsizlik, kalabalıklar içinde yalnızlık, değersiz hissetme, başarısızlık sonucu depresyon, aşırı üzüntü sonrası depresyon, anksiyete atakları, özgüvensizlik ve en önemlisi kendini bir hiç hissederek akranlarından maddi ve ruhsal geri kalmışlığın insanı içine kapatması ardından saygınlık için kendini ispatlama arayışı olduğu sonuçlarına vardı. Bunlardan bir ya da birkaç tanesi bağımlılığa giden yolda ilk adım olduğu ve çoğunlukla erken yaşta başladığı görülüyor. Bu mücadelede bireyin kendi iradesini güçlendirmesi ve kullanım sonrası olacakların bilincinde olması gerekiyor. Sanat, spor ve yararlı arkadaş ortamlarıyla vakit geçirmesi, başarıya beyindeki ödül merkezinin lehine çalışması en önemli noktalardan birisi. Ailenin bilinçli olması ve hissettirmeden takip, tahlil etmesi şart. Elbette bu imkanlara ulaşmak için ülkelerdeki gelir adaletsizliğinin ve uyuşturucu sektöründen para kazananların olmaması en önemli nokta.
Devletler ve toplumlar her ne kadar bağımlılığa giden yolu kapatmaya çalışsa da bazı devlet yöneticileri ve halktan yana görünen politikacıların, zenginlerin uyuşturucu ticaret ve imalatında etkin rol oynadığı tahmin ediliyor. Hayatın inişli çıkışlı, bazen de herkesten daha zor olduğu dönemler geçiriyoruz. Bu dönemlerde insan bir çözüm arayışında oluyor. Bazen bu çözümler nihayete erse de bazen timsahlarla dolu bir nehire sürüklenmek gibi son buluyor. Her şeye rağmen insanın hangi yaşta hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın, özgürlüğünü, emeğini, hayatını bir maddeye, o maddeyi üreten ve satan insanlara bağlı kılmaması onurlu bir mücadele. Kelimenin tam anlamıyla tam o sırada insanın iradesi büyük bir sınavdan geçiyor.